GZT-10'un Orta Doğu serisinin son videosunda Yemen'deki Husileri anlatmıştık. Dürziler de çok sorulmuş gelen yorumlardan gördüğümüz kadarıyla. Şimdi Lübnan'a uzanalım ve sıradaki videomuzda Dürzileri anlatalım. Dürziler, Orta Doğu'nun Nusayriler, Aleviler, Yezidiler gibi dini veya mezhepsel azınlıklarından sadece bir tanesi. Özellikle Lübnan'ın mezhepçi siyasetinde etkin bir grup. Peki aralarında klasik Arap müziğinin en güçlü seslerinden Asmahan ve Ferid el-Atraş kardeşlerle dünyaca ünlü avukat Amal Alamuddin Kuluni'nin de bulunduğu Dürziler tam olarak kimdir? Gelin 10 başlıkla yakından tanıyalım. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Dürzilik, Şii İslam'ın İsmaililik kolu içinden 11. yüzyılda çıktı. Şiilikte Müslümanların siyasi ve dini liderliği Hz. Muhammed'den Hz. Ali'ye, sonra da onun Hz. Fatıma'dan olan çocukları ve torunlarına geçer. İsmaililik kolu, Şiiliğin en kalabalık kolu olan 12 imamcılıktan 7. imamın kim olduğu konusunda farklılaşır. 12 imamcılık, 6. imam Caferi Sadık'tan sonra oğlu Musa Kazım'ın imamlığı üstlendiğine inanırken, İsmaililik diğer oğlu İsmail'in imamlığı üstlendiğine inanır. 9. yüzyılda Bahreyn'i merkez tutup Arap Yarımadası'nın doğusunda hakimiyet kuran Karmatiler ve 10. yüzyılda Hasan Sabbah'ın Haşhaşiler hareketine ilham veren İsmaililik, etkinlik ve gücünün zirvesine 9. yüzyılda kurulan Fatimi Devleti ile ulaştı. Dürzilik de Fatimi Devleti'nin başkenti Kahire'de doğdu. Fatımilerin 6. halifesi Ebu Ali el-Mansur el-Aziz veya daha bilinen adıyla El-Hakim bi Emrillah, Kahire'yi dini, kültürel ve entelektüel bir merkeze dönüştürmek için 1005 yılında Darül Hikme adıyla astronomi, geometri, kelam ve gramer gibi farklı ilimlerin okutulduğu bir medrese kurdu. Bu medreseye çalışmak için gelen İran'ın Zozan kenti doğumlu Hamza bin Ali ve takipçileri 1017 yılında zaten aşırı egzantrik bir kişiliği olan Halife el-Hakim'in şahsında Tanrı'nın vücut bulduğunu iddia etti. Bütün varlığın kaynağı olan Tanrı, Allah, zaman zaman insan şeklinde zuhur etmiş, en son ve mükemmel olarak da Hakim bi Emrillah'ın cismine girmiştir. Halifenin kendi tanrısallığına ne kadar inandığı net değil. Ancak hükmü altında Hamza bin Ali yeni dini görüşlerini yaydı ve taraftar topladı. Fakat bu dönem çok uzun sürmedi. 1021 yılında hem Halife el-Hakim hem de Hamza bin Ali gaybete girdi. Halife muhtemelen öldürüldü. Hamza ise kaçtı ve bir daha kamusal alanda görünmedi. El-Hakim'den sonra yerine oğlu Ali bin el-Hakim geçti. Dürzilerin lanetullah olarak anacağı bu halife, Dürzilere karşı kapsamlı ve şiddetli bir baskı ve cezalandırma politikası başlattı. Neticede ise Mısır'da Dürziliğin sonu geldi. Hem El-Hakim'in hem de Hamza'nın kayboluşunun ardından başlayan devlet baskısı ve şiddeti karşısında canlarını kurtarabilen Dürzilerin bazıları Lübnan'ın yüksek dağlarına sığındı. Burada dinin liderliğini Hamza'nın takipçisi Bahaddin el-Muktena üstlendi. Hamza ile birlikte Bahaddin'in risaleleri Dürziliğin dini kaynak eserleri oldu. Bahaddin Veda Risalesi Risale el-Gaybe'de kendisinde gayb zamanının geldiğini ve gaybiyle hidayet kapılarının kapandığını ilan etti. Artık Dürziliği yaymak için hiçbir çaba gösterilmeyecek, anne ve babası Dürzi olmayan hiç kimse bu dinin mensubu olamayacaktı. Bahaddin ayrıca Dürzilere inançlarını kendilerinden olmayanlara karşı gizlemelerini emretti. Takip eden yüzyıllar boyunca büyük bir gizlilik içinde yaşayan Dürziler, bölgenin verimli topraklarında tarımla uğraştılar ve çoğaldılar. Aslında Dürziler kendilerine Dürzi demiyor. Bu Dürzi olmayanların onlara taktığı bir isim. Dürziler kendilerine muvahhidun yani tevhidçiler, birlikçiler veya beni maruf der. Dürzi isminin kaynağı ise dinin kurucusu Hamza ile ilk başta birlikte hareket eden ancak daha sonra onunla liderlik yarışına giren, neticede ise hareketten dışlanan ve mürted sayılan Türk asıllı Muhammed bin İsmail el-Derezi veya diğer adıyla Anuştegin el-Derezi'dir. Bir iddiaya göre Anuştegin Lübnan'a kaçıp burada Dürziliği yaydı. Diğer bir iddiaya göre ise Kahire'deyken öldürüldü. Anuştegin'in Dürziler arasındaki imajı son derece negatif olmasına, hatta Hamza'ya isyan ettiği için şeytan olarak anılmasına rağmen dinin mensupları kendi rızaları dışında Dürzi olarak isimlendirildi. İlk şart Tanrı'nın birliğine, ikinci şart Tanrı'nın insan şeklinde tecelli ettiğine, üçüncü şart Tanrı'nın son kez ve en mükemmel haliyle
Halife el-Hakim'de tecelli ettiğine, 4. şart tanrısal öze sahip 5 vezirin varlığına, 5. şart Hamza'nın ilk vezir ve zamanının velisi olduğuna imandır. 6. şart kadere, 7. şart reenkarnasyona, son şartsa Hamza'nın 7 esasına uymaktır. Hamza ve onu takip eden 4 vezir farklı renklerle temsil edilir. Yeşil, kırmızı, sarı, mavi ve beyaz. Nitekim Dürzilerin bayrağı da bu 5 renkten oluşur. Dürzilikte aslında bilinen anlamda ibadet yok. Hamza bin Ali, En-Nakzul Hafi isimli risalesinde İslam'ın şartlarını iptal etmiştir ve bunların yerine daha çok ahlaki hükümler ve inanç esasları koymuştur. Doğru sözlülük esası, din kardeşlerini korumak ve yardım etmek esası, var olan ibadetler ve yanlış inançlardan vazgeçmek esası, İblis ve kötülüğün diğer güçlerini reddetmek esası, hakimin tek tanrılığını inkar etmek esası, ne olursa olsun hakimin bütün fiillerine rıza göstermek esası ve sonuncu olarak hakimin ilahi iradesine mutlak olarak boyun eğmek esası. Dinin bir azınlık olmalarına rağmen Dürzilerin dönem dönem tarih sahnesine çıktıkları ve gelişmeleri etkiledikleri oldu. Dürziler ilk olarak Haçlılara karşı Eyyubilerin, Ayn Calut Savaşı'nda Moğollara karşı Memlüklerin, Mercedabık Savaşı'nda ise Osmanlıların yanında yer aldı. Güney Lübnan'da kendilerine otonom bir bölge tanınan Dürziler 16. yüzyıl sonu itibarıyla güçlerinin doruğuna ulaştılar ve hakimiyetlerini neredeyse bütün Lübnan, hatta Suriye ve Filistin'e kadar yaydılar. Ancak bu Osmanlı Devleti'nin müdahalesi yüzünden kısa sürdü. Öte yandan Dürziler büyük oranda otonomilerini devam ettirdi. 19. yüzyıl Hristiyan Marunilerle Dürziler arasında artan bir gerginliğe şahit oldu. Gerginlik 1860'lı yıllarda iki toplum arasında kanlı çatışmalara döndü. Neticede Avrupalı devletler Maruniler lehine müdahale etti ve Osmanlı Devleti'ni idari reformlara zorladı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Dürzilerin yaşadığı Suriye ve Lübnan Fransa mandası, Filistin ise İngiltere mandası oldu. Fransa, Suriye'de Dürzilerin yaşadığı en güneydeki dağlık bölgenin otonomisini tanıdı ve Fransız mandasının 5 devletinden biri olarak ilan etti. Ancak Fransa'nın bölgenin iç işlerine karışma teşebbüsleri 1925 yılında Büyük Dürzi isyanını başlattı. İsyan kanlı bir şekilde bastırıldı. 1936 yılında ise Dürzi bölgesi manda yönetimi altındaki otonomisini de tamamen kaybetti ve bağımsız Suriye'nin bir parçası oldu. Dürzi subaylar Dünya Savaşı sonrası birbiri ardına yapılan darbeler ve karşı darbelerde rol oynadılar ve en nihayetinde de Baas Partisi'nin iktidara gelişine aktif katkıları oldu. İktidarının ilk yıllarında Hafız Esad, Dürzilerin askeriyedeki gücünü kırmaya çalıştı. Bunda da büyük ölçüde başarılı oldu. Ancak daha sonra Dürziler rehabilite edildi ve rejimle ilişkileri iyileşti. Takip eden 10 yıllar boyunca Dürziler hem askeri hem de sivil bürokraside hassas konumlarda olmasa da kendilerine yer bulabildi. Dürzi bölgesinde de ekonomik ve yaşam koşulları iyileştirildi. Arap Baharı patladığında rejimin Dürzilerle ilişkileri son derece iyiydi. Nitekim Dürzilerin rejim karşıtı protestolara katılımı son derece sınırlı kaldı. Muhalefetin silahlı mücadeleye başlamasının ardındansa Dürziler çoğunlukla Esad rejimini desteklemeye başladı. Suriye'de Dürziler genel olarak Pan-Arap milliyetçiliğiyle uyumlu politik duruşlar alırken Filistin'de tam tersi oldu. Filistin'e yerleşen Yahudilerle başından beri iyi ilişkiler kuran Dürziler, İsrail'in kuruluşunun ardından başlayan ilk Arap-İsrail Savaşı'nda da tarafsız kaldı. Takip eden 10 yıllar boyunca dönem dönem İsrail Devleti ile Dürziler arasında sorunlar oldu. Özellikle İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Golan Tepelerinde yaşayan Dürzilerle ve 1982'de işgal ettiği Güney Lübnan'da yaşayan Dürzilerle gergin ilişkiler, Filistin'de yaşayan Dürzilerle İsrail Devleti arasındaki ilişkileri de olumsuz etkiledi. Ancak Dürziler genel olarak İsrail Devleti'nin ve Dürzi liderlerinin de çabalarıyla çok daha başarılı bir şekilde politik ve ekonomik hayata entegre edildi. Hatta Dürziler İsrail ordusunda bile kariyer imkanları buldu ve generalliğe yükselenler oldu. Suriye ve Filistin'deki Dürzilere kıyasla Lübnan'daki Dürziler bu ülkenin kendine has çok mezhepli toplumsal yapısı içinde daha etkin ve otonom bir rol oynayabildi. Tarihi kökenleri 19. yüzyıla kadar uzanan Can Bolat ailesi ve Arslan ailesi arasında Dürzilerin liderliği için mücadele 20. yüzyıla da damgasını vurdu. Manda döneminde Fransa'ya karşı tutum iki aileyi böldü. Can Bolatlar genel olarak Fransa ile işbirliği yaparken Arslanlar Fransa karşıtı bir tutum benimsedi. Manda sonrası dönemde de iki aile arasındaki rekabet devam etti. Can Bolat ailesi kurduğu El Hizbel Takaddumi El İştiraki veya İlerici Sosyalist Partisi kanalıyla siyasetini yürüttü. Arap milliyetçiliği ve sosyalizmi benimseyen parti bu ideolojik doğrultuda Filistinlilerin koşullarının iyileştirilmesini savundu. 1975 yılında başlayan Lübnan İç Savaşı'nda da Sünni Arapların ve Filistinlilerin yanında yerini alan Can Bolat ailesi ayrıca iç savaşı bitiren Tayyip Anlaşması'na da taraf oldu ve anlaşmayı reddeden
Katılımcıları vatana ihanetle suçlayan dönemin vekil cumhurbaşkanı Michel Aoun'a karşı askeri muhalefetin bastırılmasına katkıda bulundu. Aynı dönemde Arslan ailesi ise Hristiyan Marunilerle daha yakın ilişkiler içinde oldu ve iç savaşta Marunilerin talebiyle Lübnan'ı işgal eden Suriye taraftarı bir tutum sergiledi. İç savaş sonrası dönemde de iki aile arasında Lübnan işgalini sürdüren Suriye'ye yönelik farklı tutumlar devam etti. Nitekim iki aile arasındaki bu ayrım bugün de devam etmekte ve taraflar arasındaki güç dengesini Suriye, Hizbullah ve İran Arslan lehine değiştirmeye çabalamakta. GZT 10-10 Orta Doğu serisinin bu videosunda Dürzileri anlattık. Bir sonraki videoda görüşünceye dek ma'asselame. Dürziler, Orta Doğu'nun Nusayriler, Aleviler, Yezidiler gibi dini veya mezhepsel azınlıklarından sadece bir tanesi. Özellikle Lübnan'ın mezhepçi siyasetinde etkin bir grup.